Gece yatmadan önce ne içmeli? Süt mü, bitki çayı mı? Uyku kalitesini artıran en iyi içeceği birlikte keşfedelim. Siz hemen abone olurken ben de konuyu açıklamaya başlıyorum. Gece yatağa yattığınızda bir türlü uyuyamıyor musunuz? Ya da sabah dinlenmemiş uyanıp gün boyu yorgun mu hissediyorsunuz? Belki de sorun yatmadan önce içtiğiniz o son bardakta saklıdır. Bugün birçok kişinin kafasını karıştıran ama bir o kadar da merak edilen bir soruya yanıt arıyoruz. Gece yatmadan önce ne içmeli? Ilık bir süt mü? Yoksa rahatlatıcı bir bitki çayı mı? Gelin, bu iki popüler gece içeceğini bilimsel veriler ışığında karşılaştıralım. Uyku kaliteniz için en doğru tercihi birlikte belirleyelim. Öncelikli olarak uykuya etkileri açısından süt ve bitki çayını anlatalım. İlk karşılaştırmamız, hangi içecek uykuya daha çok yardımcı olur? Süt, içerdiği triptofan ve melatonin sayesinde vücudun doğal uyku döngüsünü destekleyebilir. Triptofan, beyin tarafından serotonin ve ardından melatonin üretmek için kullanılır. Bu hormonlar, uykuya geçişi kolaylaştırır ve daha derin bir uyku sağlar. Ayrıca, sütün içindeki proteinler ve karbonhidratlar da bu etkiyi destekler. Öte yandan, bitki çayları da yüzlerce yıldır uykusuzlukla mücadelede kullanılan doğal destekler arasında. Papatya çayı, içerdiği apigenin adlı flavonoid sayesinde GABA reseptörlerini etkileyerek sinir sistemini yatıştırır. Melisa limon balsamı, çayı ise anksiyete ve huzursuzluk hissini azaltarak daha hızlı uykuya dalmayı sağlar. 2020 yılında yapılan bir çalışmada düzenli olarak papatya çayı tüketen yaşlı bireylerin daha iyi uyku kalitesine sahip olduğu görüldü. Benzer şekilde Melisa çayı tüketen bireylerde uykuya geçiş süresinin kısaldığı gözlemlendi. 2. Sindirim ve gece rahatlığı. Uykudan önce ne içtiğiniz sadece beyninizi değil, sindirim sisteminizi de doğrudan etkiler. Süt, bazı kişiler için yatmadan önce tok ve huzurlu hissettirebilir. Ancak laktoz intoleransı olan bireylerde şişkinlik, gaz ve karın ağrısı gibi problemler yaratabilir. Ayrıca gece süt içmek, reflüsü olan kişilerde mide yanmasına neden olabilir. Bitki çayları, özellikle nane, zencefil ve rezene gibi türler, sindirimi kolaylaştırıcı etkiye sahiptir. Melisa ve papatya, mide kaslarını gevşeterek huzurlu bir uyku öncesinde rahatlık sağlar. Ancak bazı bitki çayları, örneğin hibiskus çayı gibi tansiyonu düşürebilir. Bu yüzden seçiminizi dikkatli yapmalısınız. Sonuç olarak, eğer sindirim sisteminiz hassassa, bitki çayları daha güvenli bir tercih olabilir. 3. Hormonlar ve vücut dengeleyicileri. Şimdi bir adım daha derine inelim, hormonlar üzerindeki etkilerine geçelim. Süt, doğal bir melatonin kaynağıdır. Özellikle gece sütü olarak bilinen ve akşam saatlerinde sağılmış sütlerde melatonin düzeyi daha yüksektir. Bu melatonin, vücut saatini dengeleyerek sirkadiyen ritmi destekler. Bitki çayları doğrudan melatonin içermez, ancak sinir sistemini yatıştırarak melatonin üretimini dolaylı yoldan destekler. Melisa ve lavanta gibi bazı bitkiler, kortizol seviyesini düşürerek uykuyu teşvik eder. 2021 tarihli bir klinik çalışmada, lavanta çayı içen bireylerin hem kalp ritminde hem de stres hormonlarında anlamlı düşüş gözlemlendi. Bu da uykunun daha kolay ve kaliteli hale gelmesini sağladı. Yani süt hormonal düzeyde doğrudan destek sunarken, bitki çayları sinir sistemini gevşeterek dolaylı etki sağlar. 4. Gece boyunca vücut tepkileri. Bir de gece boyunca bu içeceklerin vücudunuzda nasıl bir etki bıraktığına bakalım. Süt, yüksek protein ve yağ içeriği nedeniyle sindirimi daha uzun sürebilir. Bu, gece acıkmanızı önleyebilir, ancak aşırı miktarda içildiğinde midede ağırlık ve huzursuzluk hissi oluşturabilir. Bitki çayları ise neredeyse kalorisi yoktur. Sindirimi zorlamaz ve genellikle rahatlatıcı bir etkiyle gece boyunca sizi destekler. Ancak fazla sıvı tüketimi gece boyunca tuvalete kalkma ihtiyacınızı artırabilir. Bu noktada önemli bir tavsiyede bulunmak isteriz. Yatmadan 30 ila 60 dakika önce içilen bitki çayı, sindirim ve idrar ihtiyacını dengeleyebilir. Süt ise uykudan hemen önce değil, 1 ila 1,5 saat önce içilirse
daha rahat bir gece geçirmenizi sağlar. Bu bilgileri sizlerle paylaştıktan sonra şimdi de en çok merak edilen kimler için hangi seçim daha uygun sorusunu açıklayalım. Her bireyin biyolojisi farklıdır. Bu yüzden tek doğrudan söz etmek mümkün değil. Ancak bazı gruplar için özel önerilerde bulunabiliriz. Çocuklar ve yaşlılar için süt hem besleyici hem de rahatlatıcıdır. Ancak laktoz hassasiyetine dikkat edilmelidir. Hamileler veya emziren anneler için papatya ve melisa çayı önerilir. Lavanta ve ağda çayı gibi bazı bitkilerden uzak durulmalıdır. Yalnız yine de içmeden önce doktorunuza danışmanızda fayda vardır. Yüksek tansiyon hastaları, sütü tercih ederken tuzsuz ve az yağlı versiyonlarını seçmeli, hibiskus gibi tansiyon düşürücü çayları dikkatli kullanmalıdır. Reflü veya mide sorunu yaşayanlar için bitki çayları daha avantajlıdır. Şimdi de uyku hijyeninin bir parçası olarak gece içeceği konusuna gelelim. Uyumadan önce ne içtiğiniz kadar uyku rutininiz de önemlidir. Bu içecekler, doğru bir gece rutiniyle birlikte kullanıldığında etkisini daha fazla gösterebilir. Bu yüzden sizlere bazı önerilerde bulunmak isterim. Yattığınız odayı serin ve karanlık tutun, ekran maruziyetini. Yatmadan 1 saat önce kesin, hafif bir nefes egzersizi yapın. Ve tercihinize göre 1 bardak ılık süt ya da bitki çayınızı yudumlayın. Unutmayın, uyku, vücudun kendini onardığı, yenilendiği bir zaman dilimidir. Bu zamanı desteklemek, sağlığınızın temel taşlarından biridir. Bu bilgileri verdikten sonra şimdi, gece yatmadan önce süt mü, yoksa bitki çayı mı içmeli? Sorusunun cevabına gelelim. Kısa cevap, ihtiyacınıza göre değişir. Daha uzun süre tok kalmak, melatonin desteği almak ve protein ihtiyacınızı karşılamak istiyorsanız, ılık süt sindirimi rahatlatmak, anksiyete ve stresi azaltmak, gece boyunca hafif kalmak istiyorsanız, bitki çayı ideal olan, her gece aynı içeceği tüketmek yerine, ihtiyacınıza göre rotasyon yapmaktır. Uykusuz bir günün ardından, papatya çayı, yoğun fiziksel yorgunluk sonrası ise, süt iyi bir seçim olabilir. Ve unutmayın, miktar kadar zamanlama da önemlidir. İdeal olarak gece içeceğinizi, yatmadan 30 ila 90 dakika önce tüketin. Bu, hem sindirim sisteminize hem de uyku hormonlarınıza destek olur. İçtiğiniz tek bir bardak, uyku kalitenizi ve ertesi günkü enerjinizi belirleyebilir. Şimdi karar zamanı. Süt mü, bitki çayı mı? Yorumlara yazın. Sizin tercihiniz ne? Bu bilgileri beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.